Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bir futbol sahasında, bir basketbol salonunda, bir maratonun başlangıç çizgisinde ya da kalabalık bir caddede aynı savaşı görürsünüz. Sessiz ama hiç bitmeyen bir savaş. Siyah bir kanca ya da 3 beyaz şerit. Belki fark etmiyorsunuz ama her gün milyonlarca insan bu iki sembolden birini seçiyor. Nike ya da Adidas. Bu rekabet yalnızca iki spor markasının mücadelesi değil. Bu, spor tarihinin en büyük ticari savaşı. Bugün birlikte her yıl yüz milyarlarca dolarlık bir pazarın önemli bölümünü kontrol ediyorlar. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarında, en hızlı koşucuların ayaklarında, en büyük futbol yıldızlarının kramponlarında, NBA finallerinde, olimpiyat kürsülerinde, hatta müzik videolarında ve moda defilelerinde bile bu iki markanın izleri var. Fakat ilginç olan şu, bu savaş yalnızca daha iyi ayakkabılar üretmek için verilmedi. Rekabet, reklamcılığı değiştirdi. Sponsorluk anlayışını değiştirdi. Sporcuların nasıl pazarlanacağını değiştirdi. Ve en önemlisi, insanların bir ayakkabıya bakışını tamamen değiştirdi. Artık insanlar yalnızca performans satın almıyordu. Bir yaşam tarzı, bir kimlik, bir aidiyet hissi satın alıyordu. Her büyük sporcu transferi, her Dünya Kupası, her olimpiyat, her yeni ayakkabı modeli bu savaşın yeni bir cephesine dönüştü. Bazen kazanan Nike oldu. Bazen Adidas. Fakat hiçbir zafer uzun sürmedi. Çünkü biri öne geçtiğinde diğeri oyunun kurallarını değiştirecek yeni bir hamle yaptı. İşte bu yüzden onlarca yıldır süren bu rekabet yalnızca spor dünyasını değil, modayı, müziği, popüler kültürü ve milyarlarca dolarlık küresel ekonomiyi şekillendirdi. Peki bütün bunlar nasıl başladı? Nasıl oldu da biri Avrupa'nın en güçlü spor markasına dönüştü? Diğeri ise Amerika'dan çıkıp tüm dengeleri alt üst etti? Bu, Nike ile Adidas'ın yarım asrı aşan savaşının hikayesi. 1950'li yıllara gelindiğinde spor dünyasının tek bir merkezi vardı. O merkezin adı Adidas'tı. Futboldan atletizme, tenisten boksa. Adidas, dünyanın en büyük organizasyonlarında adını duyurmaya başlamıştı. Ancak markayı zirveye taşıyan asıl an 1954 Dünya Kupası oldu. Batı Almanya, favori gösterilmeyen bir takım olarak turnuvaya gelmişti. Finalde karşılarında ise 4 yıldır yenilmeyen Macaristan vardı. Herkes sonucun belli olduğunu düşünüyordu. Fakat maç günü beklenmedik bir şey yaşandı. Şiddetli yağmur başladı. Sahanın zemini ağırlaşırken Alman oyuncuların ayakkabılarındaki değiştirilebilir vidalı kramponlar rakiplerine göre çok daha iyi tutuş sağladı. Batı, Almanya maçı 3-2 kazandı. Bu zafer tarihe bir mucizesi olarak geçti. Elbette bu başarı yalnızca bir çift krampon sayesinde kazanılmadı. Oyuncuların performansı, teknik ekip, taktik anlayış ve mücadele ruhu belirleyici unsurlardı. Ancak Adidas'ın geliştirdiği bu yenilikçi tasarım, markanın adını ilk kez dünya çapında milyonlarca insanın duyduğu anlardan biri oldu. Bu andan sonra Adidas, yalnızca ayakkabı üreten bir şirket değildi, kazananların markasıydı. 1960'lı ve 70'li yıllarda büyüme hızlandı. Adidas, dünyanın dört bir yanındaki milli takımlarla ve yıldız sporcularla çalışmaya başladı. Olimpiyatlarda, Dünya Kupalarında, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde 3 şerit artık başarıyla özdeşleşiyordu. Marka sadece futbola yatırım yapmadı. Koşu pistlerinde, basketbol sahalarında, tenis kortlarında, boks ringlerinde neredeyse her branşta görünür hale geldi. Sporcular için Adidas giymek en iyiler arasında olduğunun bir göstergesiydi. 1970 yılında FIFA Dünya Kupası'nın resmi maç topu tasları üreten de Adidas oldu. Bu işbirliği markanın futbolun merkezindeki yerini daha da güçlendirdi. Kısa süre içinde Adidas, dünyanın en tanınan spor markasına dönüştü. Rakipleri vardı, ancak hiçbiri küresel ölçekte gerçek bir tehdit oluşturmuyordu. Avrupa'da zirvedeydi, futbolda zirvedeydi, olimpiyatlarda zirvedeydi. Spor denildiğinde insanların aklına gelen ilk isim Adidas'tı. Şirketin liderliği o kadar güçlü görünüyordu ki, bir gün bu tahtın sarsılabileceğini düşünenlerin sayısı oldukça azdı. Fakat binlerce kilometre ötede, Amerika Birleşik Devletleri'nde, iki kişi spor dünyasının tüm dengelerini değiştirecek bir fikir üzerinde çalışıyordu. Pasifik Okyanusu'nun diğer tarafında, henüz kimsenin adını bile duymadığı küçük bir şirket doğuyordu. Bu şirketin kurucusu, Oregon Üniversitesi'nden yeni mezun olmuş genç bir muhasebeciydi. Adı Phil Knight'tı. Knight'ın aklında oldukça sıra dışı bir fikir vardı.
O yıllarda kaliteli koşu ayakkabılarının büyük bölümü Avrupa'da üretiliyordu. Amerikan markaları ise hem pahalı hem de performans açısından geride kalıyordu. Knight, Japon üreticilerin kaliteli ayakkabıları daha uygun maliyetle üretebileceğine inanıyordu. Bu fikirle Japonya'ya gitti, orada Onitsuka Tiger'ın yöneticileriyle görüştü. Henüz ortada şirketi bile yokken, kendisini Amerika'daki distribütör olarak tanıttı. Bu cesur hamle işe yaradı. 1964 yılında eski atletizm antrenörü Bill Bowerman ile birlikte Blue Ribbon Sports adını verdikleri şirketi kurdu. Başlangıç oldukça mütevazıydı. Knight, ayakkabıları otomobilinin bagajından satıyordu. Bowerman ise sürekli daha iyi bir koşu ayakkabısı üretmenin yollarını arıyordu. Ona göre sporcuların başarısını belirleyen en önemli detaylardan biri ayakkabının ağırlığıydı. Her gram önemliydi. Her ayrıntı bir avantaj sağlayabilirdi. Bir sabah kahvaltı sırasında gözünü evdeki waffle makinesine çevirdi. Izgaranın oluşturduğu desen, zemine daha iyi tutunabilecek yeni bir taban fikri verdi. Ertesi denemede kauçuğu doğrudan waffle makinesine döktü. Ortaya çıkan desen, spor ayakkabı tarihinin en ikonik taban tasarımlarından birine dönüştü. Bugün hala birçok koşu ayakkabısında kullanılan bu fikir, küçük bir mutfak deneyinin sonucuydu. 1971 yılına gelindiğinde şirket artık kendi yolunu çizmek istiyordu. Yeni bir isim gerekiyordu. Çalışanlardan biri rüyasında Yunan zafer tanrıçası Nike'ı gördüğünü söyledi. İsim kabul edildi. Aynı dönemde grafik tasarım öğrencisi Carolyn Davidson, yalnızca $35 karşılığında markanın yeni logosunu çizdi. Bugün milyarlarca insanın tanıdığı swoosh, o günlerde yalnızca küçük bir tasarım çalışmasıydı. İlk yıllarda Nike'ın kimseyi korkuttuğu söylenemezdi. Ne büyük sponsorlukları vardı, ne dünya yıldızları, ne de Adidas'ın sahip olduğu küresel prestij. Spor dünyasının gözünde Nike, genç ve tecrübesiz bir markaydı. Adidas'ın kurduğu düzeni değiştirebileceğine inanan neredeyse hiç kimse yoktu. Ancak Nike'ın rakiplerinden farklı bir özelliği vardı. Onlar sadece daha iyi bir ayakkabı üretmeye çalışmıyordu. İnsanlara sporun nasıl hissettirdiğini satmanın yollarını arıyordu. Ve çok yakında bu fikir tüm spor endüstrisini geri dönülmez şekilde değiştirecekti. 1970'lerin sonuna gelindiğinde Nike büyüyordu. Ancak hala Adidas'ın gerisindeydi. Futbolda üstünlük Adidas'taydı. Olimpiyatlarda Adidas vardı. Milli takımların büyük bölümü Adidas giyiyordu. Dışarıdan bakıldığında dengeler değişmiyor gibiydi. Fakat Nike'ın rakibini geçmek için çok farklı bir planı vardı. Adidas, ürünlerinin kalitesine güveniyordu. Reklamlarında teknolojiyi, dayanıklılığı ve sporcuların başarılarını ön plana çıkarıyordu. Nike ise insanların ayakkabı satın alırken yalnızca teknik özelliklere bakmadığını fark etti. İnsanlar kendilerini o ürünün içinde hayal etmek istiyordu. İşte bu yüzden Nike, ürün satmak yerine duygu satmaya başladı. Reklamlarında kronometrelerden çok insanların hikayeleri vardı. Zafer kadar yenilgiler de gösteriliyordu. Profesyoneller kadar amatör sporcular da ekrandaydı. Koşan bir çocuk, sabahın ilk ışıklarında antrenman yapan bir atlet, yağmur altında pes etmeyen bir maratoncu. Nike'ın reklamları insanlara tek bir mesaj veriyordu: sen de yapabilirsin. Bu yaklaşım kısa sürede milyonlarca insanda karşılık buldu. Artık spor yalnızca profesyonellerin yaptığı bir şey değildi. Sokakta koşan insanlar, hafta sonu basketbol oynayan gençler, ilk maratonuna hazırlanan bir çalışan, hepsi kendilerini Nike'ın anlattığı hikayenin içinde görmeye başladı. 1980'lerde bu anlayış tek bir cümleyle ölümsüzleşti: Just do it. Sadece 3 kelime ama tarihin en etkili reklam sloganlarından biri. Nike artık insanlara bir ayakkabı değil, bir cesaret duygusu satıyordu. Bir başlangıç hissi, kendine inanma fikri ve sınırlarını aşabileceğin düşüncesi. Bu sırada Adidas da boş durmuyordu. Marka, onlarca yıldır kurduğu güvene ve spor dünyasındaki güçlü konumuna güvenmeye devam ediyordu. Futboldaki liderliği sürüyordu. En büyük turnuvalarda görünürlüğünü koruyordu. Ancak dünyanın başka bir yerinde yeni bir kültür doğuyordu. Bu kültür ne stadyumlarda başlamıştı, ne de atletizm pistlerinde. New York sokaklarında yükselen hip hop kültürü gençlerin giyim tarzını değiştirmeye başlamıştı. Ve çok geçmeden bu değişim Adidas'ın kaderini de değiştirecekti. 1980'li yılların ortasına gelindiğinde spor dünyasında dengeler değişmeye başlamıştı. Ancak Adidas'ın karşısındaki en büyük fırsat bir futbol sahasında doğmadı, bir basketbol salonunda da. Her şey New York sokaklarında başladı. Hip hop kültürü hızla büyüyordu. Breakdance, grafiti, DJ'ler ve rap müziği yeni bir neslin kendini ifade etme biçimine dönüşmüştü.
Bu kültürün en önemli isimlerinden biri ise 3 kişilik bir gruptu. Run DMC. Grubun dikkat çeken özelliklerinden biri yalnızca müzikleri değildi. Sahneye çıkarken giydikleri kıyafetler de konuşuluyordu. Siyah fötr şapkalar, deri ceketler, kalın zincirler ve bağcıkları çıkarılmış beyaz Adidas Superstar ayakkabıları. Bu görünüm kısa sürede binlerce genç tarafından taklit edilmeye başladı. Aslında Run DMC, Adidas'tan hiçbir ücret almıyordu. Markanın resmi temsilcisi de değillerdi. Onlar sadece gerçekten sevdikleri ayakkabıyı giyiyordu. 1986 yılında ise her şeyi değiştiren bir parça yayımlandı. My Adidas. Bu, bir spor markasını doğrudan konu alan ilk büyük hip-hop şarkılarından biriydi. Şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ancak Adidas yöneticilerini asıl şaşırtan olay konserlerden birinde yaşandı. Madison Square Garden'da 10 binlerce kişi Run DMC ile birlikte My Adidas şarkısını söylemeye başladı. Grup sahneden seyircilere seslendi. Adidaslarınızı havaya kaldırın. Bir anda binlerce kişi ayakkabılarını kaldırdı. Salonun tamamı beyaz süperstarlarla dolmuştu. Bu görüntü Adidas yöneticileri için tek bir gerçeği ortaya koyuyordu. İnsanlar bu markayı sadece spor yaptığı için giymiyordu. Onu hayatlarının bir parçası haline getiriyordu. Kısa süre sonra Adidas, Run DMC ile yaklaşık $1 milyon bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu, bir spor markasının bir müzik grubuyla yaptığı ilk büyük sponsorluk anlaşmalarından biriydi. Artık kurallar değişmişti. Spor markaları yalnızca sporcuların peşinden gitmeyecekti. Müzisyenler, sanatçılar ve popüler kültürün yıldızları da bu savaşın önemli oyuncuları olacaktı. Adidas, sokak kültüründe büyük bir zafer kazanmıştı. Fakat aynı yıllarda Amerika'nın başka bir köşesinde Nike, tek bir sporcuyla yapacağı anlaşmanın bütün dengeleri değiştireceğini henüz kimseye göstermemişti. O sporcunun adı Michael Jordan'dı. 1984 yılı, NBA'ye adım atmaya hazırlanan genç bir oyuncu, Amerikan basketbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyordu. Adı Michael Jordan. Üniversite kariyeri boyunca giydiği ayakkabı Nike değildi. Jordan'ın ilk tercihi Adidas'tı. Hatta çevresine göre profesyonel kariyerinde giymek istediği marka da Adidas'tı. Ancak o dönemde Adidas önemli bir geçiş sürecinden geçiyordu. Şirket, Jordan'a istediği ölçekte bir teklif sunamadı. Converse ise Magic Johnson, Larry Bird ve Julius Erving gibi yıldızlara odaklanmıştı. Genç bir çaylağa büyük yatırım yapmayı düşünmüyordu. İşte tam bu noktada Nike hayatının en büyük risklerinden birini aldı. O dönemde Nike, basketbolda güçlü bir marka değildi, koşu ayakkabılarıyla tanınıyordu. Şirket, Jordan için yaklaşık $2,5 milyon 5 yıllık bir teklif hazırladı. Bu, o dönem için genç bir oyuncuya verilen en dikkat çekici sponsorluk anlaşmalarından biriydi. Jordan başlangıçta bu teklife sıcak bakmadı. Hatta Nike ile görüşmeye gitmek bile istemediği anlatılır. Ancak ailesinin, özellikle de annesi Dolores Jordan'ın ısrarıyla toplantıya katıldı. O görüşme, spor tarihinin en önemli anlaşmalarından birine dönüştü. Nike, Jordan için yalnızca bir ayakkabı üretmeyecekti. Ona özel bir marka yaratacaktı. Air Jordan. 1985 yılında ilk model tanıtıldı. Siyah ve kırmızı renkleriyle alışılmış basketbol ayakkabılarından tamamen farklıydı. Fakat kısa süre sonra yeni bir tartışma başladı. NBA'in o dönemki forma ve ekipman kurallarına göre Jordan'ın giydiği ayakkabılar yeterince beyaz değildi. Lig, bu ayakkabılarla sahaya çıkmasını yasakladı ve her maç için para cezası uygulamaya başladı. Yıllar boyunca bu olay NBA Air Jordan'ı yasakladı şeklinde anlatıldı. Gerçekte ise tartışma belirli renk düzenlemeleri ve dönemin ekipman kurallarıyla ilgiliydi. Nike ise bu durumu bir krize dönüştürmek yerine bir reklama dönüştürdü. Mesaj çok netti. NBA bu ayakkabıyı yasaklayabilir ama sizi giymekten alıkoyamaz. Bu kampanya tarihin en başarılı pazarlama hamlelerinden biri oldu. İnsanlar artık yalnızca Michael Jordan'ın giydiği ayakkabıyı istemiyordu. O efsanenin bir parçası olmak istiyordu. Air Jordan kısa sürede mağazalarda tükenmeye başladı. İlk yıl için beklenen satış hedefi yaklaşık $3 milyon. Gerçekleşen satış ise bunun kat be kat üzerine çıktı. İlk yılın sonunda Air Jordan'ın elde ettiği gelir yaklaşık $126 milyon ulaştı. Bu rakam spor endüstrisini adeta şok etti. Nike artık yalnızca büyüyen bir şirket değildi. Adidas'ın yıllardır sahip olduğu üstünlüğü doğrudan tehdit eden küresel bir rakibe dönüşmüştü. Daha
daha da önemlisi, spor ayakkabıları artık yalnızca spor salonlarında giyilmiyordu. Sokakta, okulda, konserlerde ve günlük yaşamın her alanında bir moda ürününe dönüşüyordu. Air Jordan, sneaker kültürünü küresel ölçekte başlatan en önemli kırılma noktalarından biri oldu. Nike, reklamcılığı değiştirmişti. Run DMC ile Adidas, sokak kültürünü kazanmıştı. Şimdi ise Michael Jordan sayesinde Nike, yeni neslin hayallerini süsleyen markaya dönüşüyordu. Ve bu savaş artık yalnızca sahalarda değil, dünyanın her sokağında devam ediyordu. 1990'lı yıllara gelindiğinde Nike, basketbolda oyunun kurallarını değiştirmişti. Koşu kategorisinde büyümüştü. Sokak modasında adından söz ettiriyordu. Ancak hala fethedemediği bir dünya vardı. Futbol. Ve o dünyanın tek hakimi Adidas'tı. Onlarca yıldır dünya kupaları, Avrupa şampiyonaları, kulüpler, milli takımlar, hakemler, resmi maç topları. Futbol denildiğinde akla gelen ilk marka Adidas'tı. Nike bunu değiştirmek istiyordu. Fakat bunun kolay olmayacağını biliyordu. Çünkü futbol yalnızca bir spor değildi, bir gelenekti. Ve Adidas bu geleneğin ayrılmaz bir parçasıydı. Nike bu kez farklı bir yol izledi. Önce oyunun en büyük yıldızlarını hedef aldı. 1994 yılında henüz 17 yaşındaki Brezilyalı bir forvetle uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Adı Ronaldo Nazario'ydu. Kısa süre içinde Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu haline geldi. Nike da onun yükselişiyle birlikte futboldaki görünürlüğünü artırdı. Ardından yeni yıldızlar geldi. Luis Figo, Edgar Davids, Francesco Totti, Ronaldinho. Nike, futbolun en heyecan verici oyuncularını aynı çatı altında toplamaya başladı. Fakat asıl kırılma noktası 1998 Dünya Kupası öncesinde yayınlanan bir reklam oldu. Brezilya milli takımı bir havaalanında top çevirmeye başlıyor. Güvenlik görevlileri şaşkınlıkla onları izliyor. Müzik yükseliyor ve reklam milyonlarca insanın hafızasına kazınıyordu. Bu sadece bir reklam değildi. Nike, futbolu eğlenceli, özgür ve genç bir kültür olarak yeniden tanımlıyordu. Adidas ise bambaşka bir strateji izledi. Marka, onlarca yıldır inşa ettiği mirasa güvenmeye devam etti. Dünya Kupası'nın resmi topunu üretmeyi sürdürdü. En büyük milli takımlarla çalıştı. Ve futbol tarihinin en ikonik krampon serilerinden biri olan Predator'ı geliştirdi. Predator, kısa sürede oyunun simgelerinden biri haline geldi. David Beckham, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero ve daha birçok yıldız bu kramponlarla sahaya çıktı. 2000'li yıllara gelindiğinde rekabet artık zirveye ulaşmıştı. Bir tarafta Nike'ın yıldızlarla dolu kadrosu, diğer tarafta Adidas'ın köklü mirası. Sonraki yıllarda Cristiano Ronaldo Nike'ın yüzü oldu. Lionel Messi ise uzun yıllar Adidas'ın en büyük temsilcilerinden biri olarak kaldı. Milyonlarca futbol sever için bu rekabet artık yalnızca iki marka arasında değildi. Cristiano mu? Messi mi? Mercurial mı? Yoksa Predator mu? Her yeni Dünya Kupası. Her Şampiyonlar Ligi finali, her büyük transfer, Nike ile Adidas arasındaki savaşın yeni bir bölümüne dönüşüyordu. Ve zaman ilerledikçe bir gerçek daha net ortaya çıkıyordu. Bu rekabetin sınırları artık sporla sınırlı değildi. Çünkü iki marka da dünyanın en değerli yaşam tarzı markalarından biri olabilmek için mücadele ediyordu. Bugün Nike ve Adidas arasındaki rekabet hiç olmadığı kadar büyük. Artık mücadele yalnızca daha iyi bir ayakkabı üretmekle ilgili değil. Teknoloji, moda, sosyal medya, e-ticaret, sürdürülebilir üretim ve milyarlarca dolarlık sponsorluk anlaşmaları. Bu savaşın yeni cephelerini oluşturuyor. Nike, yıllar içinde dünyanın en değerli spor markası haline geldi. Adidas ise özellikle futboldaki güçlü konumunu ve yaşam tarzı pazarındaki etkisini korumayı başardı. İki marka da milyonlarca insanın gardırobunda yer alıyor. Ancak asıl başarılarını rakamlardan çok daha iyi anlatan bir şey var. Bugün bir çocuk ilk futbol ayakkabısını alırken, bir koşucu maratona hazırlanırken, bir basketbolcu sahaya çıkarken ya da biri günlük hayatta giymek için bir sneaker seçerken farkında olmadan onlarca yıldır süren bu rekabetin bir parçası oluyor. Belki de bu yüzden Nike ile Adidas arasındaki savaşın kesin bir kazananı yok. Çünkü biri öne geçtiğinde diğeri kendini yeniden geliştirmek zorunda kaldı. Adidas, Nike'ı daha cesur olmaya zorladı. Nike ise Adidas'ı sürekli yenilik yapmaya mecbur bıraktı. Eğer bu rekabet hiç yaşanmasaydı, bugün spor pazarlaması bambaşka bir yerde olabilirdi.
Sporcular bugünkü kadar büyük küresel markalara dönüşmeyebilirdi. Bir ayakkabı insanların kimliğinin parçası haline gelmeyebilirdi. Ve belki de spor, popüler kültür üzerinde bu kadar büyük bir etkiye sahip olamazdı. Bazen en büyük savaşlar kazananı belirlemek için yapılmaz. İki tarafı da daha güçlü hale getirmek için yaşanır. Nike ile Adidas'ın hikayesi tam olarak böyle bir hikaye. Onlar yalnızca spor ayakkabısı üretmedi. Milyarlarca insanın hayallerine ortak oldu. Rekorlara tanıklık etti, şampiyonluklara eşlik etti ve spor tarihinin en unutulmaz anlarının sessiz tanıkları haline geldi. Bu savaşın sonu ise henüz yazılmış değil. Çünkü yarın sahaya çıkacak bir sporcu, çıkacak yeni bir teknoloji ya da tek bir fikir. Bu rekabetin yönünü bir kez daha değiştirebilir ve belki de sporun en büyük savaşı hiçbir zaman gerçekten bitmeyecek.